Üçüncü bölümden devam ediyoruz. İşte olacak ya bir şekilde Moğolistan'da ben bir kızla tanıştım. Daha doğrusu benim takipçimmiş. Abi görüşelim dedi. Tamam görüşelim dedim. Sohbeti açtı. Daha önce Türkiye'de eğitim almış. Annesi şamanmış. Ya dedim nasıl şaman? O dedi işte son 3-4 yıldır şaman dedi. Dedim nasıl oldu dedim. Ya o dedi işte bir ormana gitti dedi. Onu ormana çağırdılar dedi. Orada bir 3-5 gün kaldı. Ondan sonra şaman olarak geri döndü dedi. Zaten periyodik aralıklarla ormana yine gidiyor dedi. Her gitmeden sonra işte kıyafetleri, enstrümanları değişebiliyor. O her yeni bir şey öğrendikçe, mertebe atladıkça o kılık kıyafet, enstrümanlar değişiyormuş. O da öyle değişiyor dedi. Ya dedim o zaman biz annenle bir ayin yapabilir miyiz? Ayarlarım ben dedi ve sonra gerçekten de ayarladı. Hani körün istediği bir göz Allah verdi iki göz gibi benim istediğim şey ayağıma geldi. Sonra günü kararlaştırdık. Taksi tuttuk ve böyle şehir merkezinden biraz dışarıdaki bir eve gittik. Orada bu kızın annesi ve annesinin de şaman hocası maskeleri taktılar. Önce biri taktı. O başladı davul çalmaya, ritüelini yapmaya ve ruhu içine çağırdı. Şimdi o sırada artık davulu kenara bırakıyor. Kadının sesi tamamen değişiyor. O sesi zaten bence normal bir insanın çıkarması çok zor. Artık o gelen ruhla sen konuşmaya başlıyorsun. Genelde o gelen ruh önce şamanın ailesiyle konuşuyor. İşte hal hatır soruyor, bir sıkıntıları varsa şifa vermeye çalışıyor. Sonra da orada benim gibilere, yabancılara sıra geliyor ve onlar bir şeyler soruyor. Orada gelen, şamanın içine gelen ruhla konuşuyorsun. Bunu biraz sonra çok daha fazla detaylandıracağım. Ben hem kadının işte şaman hocasıyla bu ayini konuşmayı yaptım. Daha sonra benim o takipçinin annesi ritüelini yaptı işte ayine başladı ve o kendi ruhunu çağırdı. Onunla da konuşmalarım oldu. Onlara da birçok şey sordum. Şimdi tek tek hepsini anlatmayacağım çünkü daha sonra daha güçlü bir şamanla ayin yaptım. Onu bayağı detaylı anlatacağım. Ayin bitti. Şimdi ruhu geri gönderecek. Hazır mısınız? Түр байж байгаа өдөр нөгөө тэгээд тань хашаад авчихсан энэ нэг юм шиг. Дөнгөж цахиад хоёр хүн хүрээд ирлээ яваа. Одоо энэ хоёр ганц хоёрын нийлээд байхгүй тийм болж ирсэн. Тэгээс. O gece de gerçekten benim için etkileyiciydi çünkü ayin sırasında atıyorum şamana bir şey soruyorsun. Ortamda başka hiç kimsenin bilemeyeceği şeyleri sana söylüyor. Yani senin hakkında bilinmeyenleri sana söylüyor. Atıyorum yaşını söylüyor, ailende kaç kişi var, ailendekilerin yaşını söylüyor. Hani daha başka şeyler de söylüyor. O şamanın gücüyle doğru orantılı sana söylediği şeyler. Şimdi o akşam öyle bitirdik. Bayağı orada tecrübelendim ben ama. Çünkü o ana kadar hiç bu tarz bir ayine katılmamıştım. Hani ruh çağrılan bir ayin bulmak gerçekten zor. Ve yine bu ayin de tamamen parasız. Sadece oraya giderken biz süt aldık, bisküvi aldık. Hiç para falan vermedik. Yani hani sonrasında ben çünkü çok uğraşıyorlar, zahmet veriyorlar, vakit ayırıyorlar. Öyle yine bir şeyler veriyorum ama öncesinde hiç para pul sohbeti olmuyor. Tamamen ücretsiz olan ayinler. Daha sonra Moğolistan'da bir inşaat mühendisi takipçim ulaştı bana. Türkiye'den oraya çalışmaya gitmiş.
Sağ olsun o çok yardımcı oldu. Onun da bir yanında çalışanı vardı. Çocuk Moğol ama Türkçesi çok iyi ve yani Moğolistan'daki her şeyi biliyor. Gerçekten tarihle de ilgili. Ona dedim böyle böyle ben şey arıyorum ya, bir şaman arıyorum, gerçek güçlü bir şaman. O dedi ben bulurum. Ona sor, buna sor. Birkaç gün sonra dönüş yaptı. Köyün birinde bir şaman var dedi. Ben seni ona götüreceğim. İnşaat mühendisi arkadaş da gelmek istiyordu. Onun eşiyle beraber jipe atladık ve o köye gittik. Tabii yol uzun sürüyor. Çok detaylara girmiyorum. Şimdi bu şamanla biz öncesinde bir akşam önce restoranda buluştuk. Ben adama bütün her şeyi anlattım. Ben işte geziyorum, ediyorum, böyle kitap yazıyorum, şamanlarla ilgili şeyler araştırıyorum. Hani bu işi öylesine araştırmıyorum, ilgiliyim gibi. Adam ciddiye alsın diye bütün her şeyi anlattım. Aynı zamanda ya bu adam 28 yaşında ve muhasebeci. Yani düşünün normal bir muhasebeci ama aynı zamanda şaman. Neyse bunun köyüne gittik, çadıra gittik. Öncesinde ben adama sormaya başladım işte. Sen bu işe nasıl başladın? O adam bana bütün bu şamanlığın detaylarını anlattı. Önceki şamanlara da sordum zaten de. Tek tek şimdi hepsini bu videoda anlatmıyorum. Bu en sona gelene kadar hepsini ben biriktirdim. Ortak söylenenleri anlatacağım videoda. Çünkü hani benim anladığım şamanizm denilince bu kurallar gelir geçer gibi. Şimdi bu arkadaş 7-8 yıldır şaman ve şaman olmadan önce yürüyemiyor. Yani ayağında problem var. Çin'e gidiyorlar, oradaki özel doktorları buluyorlar işte hani bu alanda uzman olan. Yok, çare yok. Ama daha sonra buna ruhlar musallat oluyor. Hani adamın aynen anlattığı şekilde anlatıyorum. Ruhlar musallat olunca sen o ruhu diyor ki kabul etmen gerekiyor diyor. O ruhu kabul ettiğin zaman sen şaman oluyorsun diyor. Hani öyle ben şaman olmak istiyorum deyip şaman olunamıyor. Bu adamın dediği o. Senin diyor eğer diyor ailende diyor dedelerinde diyor bir şamanlık varsa sen de bu şekilde olabiliyorsun. O ruh diyor bana musallat oldu diyor. O ruh dediği de bunun atıyorum dedesinin dedesi falan gibi 600-700 yıl önce o bölgede yaşayan ataları. Ve bana musallat oldu ve ben onu kabul ettim diyor. Zaten diyor kabul etmezsen diyor böyle çarpılmışa dönüyorsun diyor. Ondan sonra benim ayaklarım düzeldi diyor. Şimdi tabii buna inanmak biraz güç. Yürüyemiyor öncesinde. Sonra şaman oluyor ve yürümeye başlıyor. Hani biraz önce anlattığım benim kadın takipçimin annesi şaman demiştim ya. O kadın da daha önceden göğüs kanseriymiş. Hatta bir göğsünü aldırmışlar ama kanser bitmemiş. Yine varmış. Ama şaman olduktan sonra hastalıktan tamamen kurtulmuş. Şimdi bunları böyle anlatıp kimseye ümit vermek istemiyorum ama dediğim gibi ben ne gördüysem onları anlatıyorum size. Sakın hani böyle bir hastalığınız var, ona şifa bulmak için oralara gidin demem kimseye. Ama dediğim gibi ben gördüğümü anlatıyorum. Velhasıl bu şamanlıkta böyle bir şey var. Öncesinde size bir ruh musallat oluyor ve onu kabul ettiğiniz zaman şaman oluyorsunuz. Daha sonra işte sizin mertebeniz yükseliyor ve genelde de hep aynı ruhu çağırıyorsunuz. Ne zaman ki işte o ruh artık size gelmeyi istemez ya da mertebeniz yükselince işte o kızıl şaman olunca başka ruhları da çağırabilir yeteneğe ulaşırsanız o zaman işler biraz değişiyor. Şimdi bu adama ben dediğim gibi her şeyi sordum. Ya dedim siz dedim bu ruh geldiği zaman nereden geliyor? Nasıl geliyor? Dedi ki birazdan ayin yapacağız dedi. Onu dedi sen gelen ruha sorarsın. Tabii adam hazırlığını yapmaya başladı. Önce çadırda ateş yakıldı. Kıyafetlerin üstünde böyle incik boncuk o kadar çok şey var ki, materyal var ki ve hepsinin bir anlamı var. Şimdi onları ben not aldım. Şimdi bu şaman arkadaşın adı
Enkhot'tu. Aynı zamanda bu halka şamanı. Aynı o bölgede bir de buryat şamanları da var. İşte hani yöreden yöreye bu şamanların kültürü hafif değişebiliyor. Bu arkadaş halka şamanıydı. O da yine bana açıkladı. Ak şaman var. Ak şaman şifa verebiliyor. Kara şaman var. Kara şaman aynı zamanda şifanın yanında büyü yapabiliyor. Büyü de bozabiliyor. Üçüncü mertebedeki şamanlığa körlik diyor. Onun çevirisini bulamadım. İşte bu şaman da körlik şamanıydı. Üçüncü mertebe ama yakında dördüncü mertebeye ulaşacağım ben diyordu. Dördüncü mertebede kızıl şaman. Kızıl şamanın en büyük farkı geçmişteki büyük kişilerin ruhunu çağırabiliyor. Hani diyor ki eğer diyor çok güçlü bir şamansa diyor Cengiz Han'ın ruhunu bile çağırabilir diyor. Peki dedim sen hiç öyle bir Kızıl Şaman ayinine katıldın mı? Onların o gücünü gördün mü dedim. Çünkü ben Kızıl Şaman'la hiç ayin yapmadım bilmiyorum. Ben gördüm dedi. Benim hocam dedi Kızıl Şaman zaten dedi. O dedi bir ayin sırasında ona inanmayan vardı dedi. Benim gözümün önünde dedi adam ağacın bir dalına çıktı dedi. Yani incecik bir dal. Diyor ki parmak kalınlığında bir dalın üstünde durdu dedi diyor. Yani hani fizik kuralları buna el vermez. Mümkün değil. Dalın üstünde duramazsın diyor ama o şaman onun üstünde duruyordu diyor. Hani işte Kızıl Şaman'ın ne kadar güçlü olduğunu böyle örnekleyerek anlattı ama ben hiç öyle doğaüstü bir şey görmedim doğruya doğru. Şimdi işte bu arkadaş dedi ak şaman dedi işte senin tansiyonun düşse ya da yükselse elinle böyle başına dokunarak seni iyileştirir diyor. İşte kara şaman diyor büyü yapar diyor ya da sana yapılmış büyüleri çözebilir diyor. İşte körlük şamanı dediği işte bunların hepsini yapabiliyor. Biraz daha başka yetenekleri var diyor. Kızıl da işte anlattığım gibi en güçlüsü. Şimdi bu arkadaşa, bu şamana şamanlık baba tarafından geliyormuş. İşte dedim ya dedesinde falan varsa bir şekilde oradan size de musallat olabiliyor diyor. Ama sen isteyerek şaman olamıyorsun diyor. Ancak diyor atalarından, ailende bu olacak diyor. Bu şamanlığı kötü niyetli kullanırsan diyor, kara büyü yaparsan diyor, o gelen ruh diyor seni reddedebiliyor artık diyor ve gelmeyebilir diyor. Onun için bu tip diyor nasıl diyeyim kötü büyü yapanlar diyor ya da bu işi kötü kullananlar diyor daha sonra ruhlarla iletişim kuramıyor diyor. Ya da diyor gelen iletişim kurabildiği ruhlar da kötü ruhlar oluyor diyor. Hani işin boyutu değişiyormuş o zaman. Daha diyor kötü şeyler birbiri ardına geliyor ondan sonra diyor. Şimdi bu şamanın üzerindeki materyaller ne anlama geliyor? Tek tek onları anlatacağım. Şimdi bunun ucundaki ağaç özel bir ağaçmış. 3 ayrı nehirden alınmış. Ve burada 27 tane silah var diyor. Önemli olan da şamanın kendisi yapmasıymış. Bunu kendisi yapmış. Yeşil renk toprağı, sarı iyiliği ve mutlu yaşamı simgeliyormuş. Kırmızı ateş, mavi gök, beyaz da temiz yolu simgeliyor diyor. Şamanların hep bir kırbaçı oluyor yanında. O kırbaç için de gelen ruh diyor gelirken diyor bir at üzerinde ya da ayı üzerinde gelebilir. Kırbaç o zaman lazım diyor. O diyor benim yanımda olmak zorunda diyor. O kırbaç olmazsa ruh gelemiyormuş. Ruh onu kullanarak artık geliyormuş nasıl oluyorsa. Bir de başka bir at kuyruğundan yapılma bir kırbaç bu. Bu kırbaç ise kötü ruhları kovuyormuş. Yani bunun için gelen iyi ruh yolda gelirken arada kötü ruhlar da ona musallat olabiliyor diyor, bulaşabiliyor diyor. İşte bu öbür kırbaç o kötü ruhları kovuyormuş. Bu üçgen damga ise her zaman kullanılmıyormuş. İşte onun yanına gelen böyle benim gibi kişiler eğer bir şeyden korkuyorsa ya da uyuyamıyorsa, karabasan geliyorsa o zaman bu üçgen damgayı kullanıyormuş. Önce ateşe koyuyormuş onu. Ateşe koyduktan sonra tabii o artık böyle kor haline geliyor ve şaman onu alıp yalıyor. Ve onu yaladıktan sonra artık ne oluyorsa o karşıdaki kişi o huyundan ya da o karabasandan arınıyormuş.
Ayrıca bu adam ayinden sonra aynısını bize de yaptı. Gözümün önünde o üçgen demir metali kor halde defalarca yaladı. Bu pipo ise artık şamanlarda pek olmuyor, nadir görülüyormuş. Ama ben hala kullanıyorum dedi. Ucuna böyle özel otlardan artık bir şey yapıp öyle içiyorlarmış. Kıyafetinde böyle aşağı doğru salınan 108 tane bağ var. Bunlar 108 tane yılanı temsil ediyormuş. Su ruhi için bunlar olması gerekiyor diyor. O kadar anlayabildim. Bu eşyaların hepsi ruhlu diyor. Hani yani bunlar öyle sıradan eşyalar yok, sıradan eşyalar değil diyor. Hepsinin bir anlamı ve hepsinin bir ruhu var diyor. Bunları kullanabilmek için o gelen ruhtan izin istiyormuş ya da ona danışıyormuş. O ruh okey derse o materyalleri kullanıyor. O ruhun istemediği hiçbir şeyi, hiçbir kıyafeti üstüne almıyor. Şaman davulu ise şamanın en önemli enstrümanı diyor. Çünkü ayinden önce şaman davulu çalıyor. Kimisi 30 saniyede, kimisi 3-4 dakikada transa geçiyor ve ruhu çağırıyor. Bu davulu çaldığımızda göğe sinyal gönderiyoruz diyor. Ruh bu davul sesini anlıyor ve öyle diyor bize ulaşıyor diyor. Şimdi bu şamanın davulu 11 köşeliydi. 11. dedesi şaman olduğu için 11 köşeli. Ama bazı şamanlarda yuvarlak oluyor. Bu dediğim gibi yöreden yöreye değişiyormuş. Ve o davulu nasıl yapacağını gelen ruh söylüyor ona. Şamanların üzerinde hep böyle bir hayvan postu ya da işte hayvan pençesi falan olur. Onu da şöyle açıklıyor. Diyor işte doğayla daha hızlı iletişim kurabilmek için hayvanların işte bu postunu ya da onların pençesini, onların bu tip şeylerini kullanıyoruz diyor. Bende yok diyor. Çünkü diyor ben diyor omzuma diyor kurt dövmesi yaptırdım diyor. Hani o da onun yerine geçebiliyormuş. Şaman kıyafeti hiçbir zaman temizlenmez diyor. Bunu diyor biz giyeriz, kullanırız, öyle kalır diyor. Çünkü gelen ruh o kokuyu bilir diyor. O koku hep üstünde kalmalı diyor. Onun için biz bunu hiçbir zaman yıkamayız diyor. Kıyafetin arkasında bir resim var. O da kıyafetin sahibinin resmiymiş. Yani o kıyafet o adamın, şamanın değil, gelen ruhun, o resimde o ruhu simgeliyormuş. Adı da Zel'miş. Artık Zel ne demek bilmiyorum. Üzerinde ahtapot gibi olan bu şey ise suda yaşayan bir hayvanı simgeliyormuş. Dünyada olmayan bir yaratıkmış bu. Onlar suyun sahibiymiş. Ruhu çağırırken aynı öbür kırbaç gibi diğer kötü ruhlardan onu korusun diye kullanıyorlarmış. Yani araya o kötü ruhlar gelmiyormuş. Yine arkadaki o bezler de gelen ruhun bezleri, onun parçalarıymış. Bu kıyafetin ucunda böyle metal parçalar var. Tabii şaman hareket ettikçe onlar böyle zil gibi çalıyor. İşte ayin yaptıklarında böyle hani ateş etrafına dönüyorlar falan ya. O zaman bu ziller de çalıyormuş ve ruhun yolu daha kolay açılıyormuş. Aynı şekilde ruhu geri gönderirken de o zil çalması şamanın yolunu açıyormuş. Kalbinin üzerinde ayna oluyor ya da metal oluyor. O da işte kötülüğü geri yansıtıyor. Kalbi koruyormuş. Çünkü ruh geldiğinde o şamanın bedeni heyecanlanmasın diye kalbin üstünde duruyormuş o. Bazen şamanlarda kartal oluyor. Kartalı da çok kez gördüm. O da gök tengrinin mesajlarını iletiyormuş. Üstündeki tesbihlerde 108 tane boncuk var. Aynı bu kıyafetinden sarkan 108 tane yılanı temsil eden bağ gibi. Şimdi bu ayinden önce dedim ya işte bizden süt istiyor, bisküvit istiyor. Masaya onları güzelce diziyorlar. Ya dedim bunu niye yapıyorsunuz? Hani o ki ruh geliyor. Ruh bir şey yiyip içemez ki diyorum. Öyle bakmayacaksın diyor olaya. Bizim evimize diyor bir misafir geldiğinde diyor elimizde en değerli şey ne varsa onu sunarız diyor ona. Ruh da bizim için öyle çok değerli diyor. Elimizde ne varsa diyor masaya onu koyuyoruz diyor. Ruh geldiğinde içmek isterse diyor oradan içer, yer diyor. Ayin sonrasında ben çok gördüm. Onları zaten tamamen doğaya salıyorlar. Yani çadırdan dışarı çıkıyorsun. O bisküviti, sütü ya da diğer yiyecekleri doğaya atıyorsun. Hayvanlar yiyor onları diyor.
Bu bölümü burada bitirelim. 4. bölümden devam edin lütfen.